Karıcığım ne güzel yatıyorsun orada. Şimdi söz verdiğim gibi yaz hazırlık videoları çekecektim. Sözümü tutamadım. Çünkü zaten yaza girdik ve biz burası ile ilgili çok da bir şey yapamadık. Ne bileyim masanın boyanması falan gibi. Hiçbir şey yapmayınca, dokunmayınca da artık böyle bizim için hayatı zorlaştıran bir takım şeyler oluşmaya başlıyor. Mesela bu nektarin ağacı gibi. Dün kısa bir bisiklet turu yapayım dedim. Ama bisikleti buradan çıkarmak çok da mümkün olmadı. Gel bakalım. Toz yuvası. Eyvah. Dönünce bir yıkayalım seni. Buradan nasıl çıkacağım? Bu bir sorun. Deneyelim bakalım. Şöyle yapsam. Geçer. Ay Allah'ım ya. Yağ mı yatırsam bunu buradan şimdi? Şuradan aradan atlatabilir miyim? O zaman başka bir yol bulacağız. Bunu alıp merdivenlerden indirsem, zeytinlerin arasından geçirip bahçeden buraya geçebilirim. Ama bunu halletmem lazım. Zira sadece bisiklet değil, buraya insan girip çıkıyor, misafirlerimiz geliyor. O kadar çok meyve var ki üstünde. Dallar artık yerlere yatmış böyle. Allah'ım bisikletle yola çıkamıyorum. Dur bakalım. Başka bir yöntem bulacağız. Yok ya, merdivenden indirmeye gerek yok. Buradan geçirir, böyle bahçeyi dolaşırım. Evet, çıkıyoruz. Evet, buradan kaçmayı kurtardık ama burada da dallar var. Evet, bunu geçirdik. Ya da arkadan bahçeye çıkaralım. Ey Allah. Bugün de ben bisiklete şunun için çıkmak istedim. Kendime bir mikrofon aldım. Şimdi o mikrofonu deneyeceğim. GoPro o kadar eskidi, o kadar döküldü ki büyük kamerayla yolda çekim yapamıyorum. Şu anda yollar kalabalık ve aynı zamanda bayrama yetişmemiş bir yol tamiratı var. Bir taraftan da tabii ki bayram kalabalığı. Şimdi mikrofonu bu şeyde denedim ki bakalım ses nasıl gelecek. Yoksa hani GoPro ile bayağı gümbürtülü rüzgar gürültüsünü arkada duyuyor olurdunuz. Ki ben şimdi inerken bile şu kısacık rampada kendi söylediklerimi biraz zor duydum. Şimdi tabii bu kamerayla karşıyı görmeniz çok zor. Şu kayalıkların olduğu yer. Bizim denize girmekten çok hoşlandığımız bir yer. Bu sene henüz sezonu açmadık. Hoş, çok da denizle aramız yok ama şimdi oraya gideceğim. Çünkü geçen sene o bölgeye iş makinesi girmişti. Acaba düzeltilmiş mi, kullanabilir miyiz? Orayı bir kontrol edeceğim.
zaten kameramın pili de bitiyor. Hani şarj etmemiştim, denemek için almıştım yanıma. Hem de gidip orayı kontrol etmiş olurum. Bari en azından bir amacım olsun. Daha doğrusu amacım vardı, mikrofonu kontrol etmekti. Fakat şimdi orayı da bir check edeyim. Ondan sonra yola devam. Önümüzde Turgut Reis var. Evet, bu alan geçen seneden beri böyle ot bürümüş. Temizlenmemiş de, dikenler var. Ama genelde şuradan denize giriyoruz. Bence oturulmayacak gibi değil. Zaten yakında, özellikle bayramda buraya gelecek çok insan olur. Şunun üstüne şöyle biraz insanlar dolaşsa burası dümdüz olur. Yani denize girmeye buraya gelinebilir. Olmadı, kayaların orada küçük böyle girintiler oluyor. Onların içine sandalye atmak falan mantıklı. Ayağın suda, denize gir ve devam et. Bir de fotoğraf çekeyim bakayım. Hülya'yı da atarım buradan. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar Tayfun abilerle oturdum. Bir kahve içtim. Kahvelerini, sularını içtim. Çikolatalarını yedim. Yolda benim suluğum vidası artık gevşemiş. Böyle her şey böyle dağılınca Tayfun abi aradım. Hadi gel eve dedi. Onu bağlayalım tekrar. Böylece 1,5 saati mola vermiş oldum. İyi de oldu. Bir dinlenme oldu. Şu anda 30. kilometredeyim. Turgut Reis'ten Kadıkalesi yoluna, Gümüşlük yoluna saptım. Oradan Dereköy'den artık eve çıkacağım. Aşağı yukarı herhalde bir 10-15 kilometrem daha kaldı. Böylece kamerayı da test etmiş olduk. Ama sonuçları videoyu hazırlarken göreceğim. Bakalım ne olacak. Baksana dal ne hale gelmiş. Bir kasa kadar nektarini topladım. Yoruldum. Çünkü çok da sıcaktı. Devam edebilirdim aslında ama ikinci bir kasam yoktu. Hatta belki üçüncü bir kasaya bile ihtiyaç duyabilirdim. O kadar çok meyve var. Ağacın üstünde ne kadar büyük bir yük varmış onu da anlamış oldum. Belki böyle kalanları, ufakların biraz daha olgunlaşmasını birkaç gün daha bekleyebilirim. Ondan sonra yeniden belki tamamını hasat ederim. Çok güzel bir meyvesi var. Bütün yaz boyunca yiyeceğimiz kadar, hatta komşularımıza vereceğimiz kadar çok nektarin oluyor iki ağaçta da. Ama bu girişi kapadığı için buna biraz müdahale etmem gerekiyordu. Geç kalınmış bir müdahale de olsa. Bugün büyük bir kısmını hallettim. Çok da yoruldum. Şimdi aynı zamanda yani bayram geliyor. Belki bayramdan sonrası için bir bisiklet turu, hem de böyle hikayesi olan bir bisiklet turu planlıyorum. Birkaç arkadaşımla da paylaştım. Belki gelmek isteyen olur. Oldukça zorlu bir çünkü tur olacak. Bakalım. Büyük ihtimalle de bir sonraki video o turun videosu olacak. O videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Yorgun olduğum için bugün böyle. O yüzden şimdi oturdum, kahvemi koydum. Hafif bir esinti var. O da bana çok iyi geldi. Oh. Dur ya bir Ali'ye yazayım. Bakalım o ne diyecek.